Selamlar dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu karakter sıfır, tek bir item yok, tek bir yapı yok. The Island'da yepyeni bir save açtım. Hedefimiz net. Sıfırdan başlayıp alfaya kadar gitmek. Ama önce doğru başlamak gerekiyor. Bu bölümde güvenli spam seçimini, ilk base kurulumunu, doğru stat ve engram planını ve ilk günü sorunsuz atlatmayı gösteriyorum. Eğer arka yeni başlıyorsan bu video senin için başlangıç rehberin olacak. The Island açıyoruz arkadaşlar sıfırdan. Dokunmuyoruz oyun ayarlarına. Zorluk orta seviye arkadaşlar. Yeni başlayanlar için sıfırdan bir seri olacak bu. Karakter seçiminde de değişiklik yapmadan oyunumuzu başlatıyoruz arkadaşlar. Benim diğer hesabımda oynamış olduğum burada haritada işaretli bazı bölgeler de var arkadaşlar. Bunlar kafanızı karıştırmasın. Normalde bunlar olmuyor. Burada kırmızı olan bölgeler tehlikeli olan yerler. Sarı olan yerler nispeten biraz daha orta seviyede tehlike. Yeşil olan yerlerde biz başlıyoruz. Şurada güney bölgesi var. Arkadaşlar bakın daha iyi bu çünkü güney bölgesi buradaki yer gördüğünüz gibi orta seviye tehlikeli olan yere biraz daha yakın. İlk başlayanlar için şu bölge en güvenli bölge diyebiliriz arkadaşlar. Oyunu bu bölgeden başlatıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde uyanıyoruz kendimizi dinoların arasında ve bileğimizde bir implant var. Ona bakarken kendimizi dino seslerinin bir bölgenin ortasında buluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir bölgenin ortasında buluyoruz. Hem zaman kaybetmemek için hem de spoiler vermemek için hikayeyi atladım arkadaşlar. Base kuracağız arkadaşlar. Bir de başlar başlamaz hızlı bir şekilde seviye atlıyor. Şöyle hemen seviye ekranını açalım. Bakın burada seviye 1 diyor. Şu an seviye 1 oldu. Burada sağlık, dayanıklılık, oksijen gibi bazı statlar var arkadaşlar. Karakterimizin bu statlarını arttıracağız. Biz tabi bunlarda önemli bir şey söyleyeyim. Öncelikle oyuna başlarken hemen seviye atladığınız için arkadaşlar burada yanlış yerlere stat vermeyin diye bunu. Burada en önemli şey arkadaşlar sağlık ve fiziksel hasar. Bunlara ağırlık vermemiz gerekiyor. Statları yanlış yere verirseniz oyunda sıkıntı çekebilirsiniz arkadaşlar. En önemlisi burada sağlık ve fiziksel hasar arkadaşlar. Çünkü yemek, su, oksijen bunlar bir şekilde çözülüyor. Bunların telafisi olmuyor arkadaşlar. En önemli şey de sağlıktır arkadaşlar. Öncelikle sağlık, fiziksel hasar, direnç ve ağırlık. Bunlardan gidersek daha iyi olur. Mesela 2 puan toplamışız arkadaşlar. Bir sağlığa, bir fiziksel hasara verip bu şekilde başlayabiliriz. Bu şekilde fiziksel hasara verdik. Şimdi burada engramlar açılıyor arkadaşlar. Şurada puanlar var bakın üst tarafta. Bu puanlarla bu engramları açmamız gerekiyor ki bunları yapabilelim. Bu malzemeleri üretebilmemiz için bu engramları açmamız gerekiyor. Bu engramları da doğru bir şekilde ilerlersek işimiz yine kolaylaşır arkadaşlar. Kamp ateşi lazım olacak. Tabi taş balta, mızrak bunlar da önemli. Öncelikle bunları bu kıyafetler de önemli arkadaşlar. Kıyafet de yapacağız. Bu henüz görünmez olanlar arkadaşlar. Bunlar henüz açılmadı. Buradan puan toplayıp öncelikle bunları açmamız gerekiyor. Bakın şu anda yine seviye atladık. Oyunun ilk başlarında seviye hızlı bir şekilde atlıyoruz. Yani hiçbir şey yapmadık. Hiçbir şey yapmasak bile seviye atlıyoruz oyunun başlarında hızlı bir şekilde ama bu puanları doğru yere vermemiz gerekiyor. Bakın şimdi sağlık. Yine sağlığa ağırlık veriyoruz arkadaşlar. Sağlığa veriyoruz. Bakın buradaki engramlar da yine açıldı. Sırayla gidebiliriz ilk başlarda arkadaşlar. Base'imizi kurana kadar. Evet arkadaşlar bakın biz burada spawn olduk ama ben size daha güvenli bir yer öneriyorum. Şu karşıda gördüğünüz yer arkadaşlar bakın. Oraya gideceğiz. Şu taşların olduğu bölge. Şimdi biz burada doğduk. O tarafa gideceğiz ve base alanımızı oraya kuracağız. Ben kreatif modu açtım ama göstermek için açtım size arkadaşlar. Yeşil obelisk var arkadaşlar. Bakın burada o bölgeye yakın olacağız. Yine burada base alanımızı bu tarafta kuracağız arkadaşlar. Güvenli bölgeye doğru gidelim.
Arkadaşlar hızlı bir şekilde kaynak toplamamız gerekiyor öncelikle. Bakın bu yerde görmüş olduğumuz şu taşları, samanları hemen hızlı bir şekilde topluyoruz öncelikle. Bunları toplayıp arkadaşlar bakın şunlar toplanıyor zaten. Şu saman ve odun topluyoruz bu yerde olan saman gibi görünen şeylerden arkadaşlar. Saman ve odun topluyoruz. Hiç bilmeyenler için söyleyelim arkadaşlar. Bu parasurlar bakın burada gezen çok sayıda parasur var. Bunlar zararsızdır. Bunları evcilleştireceğiz. Öncelikle hızlı bir şekilde base alanımızı yerleştirelim. Base alanımızı kuralım. Bir yandan kaynak toplarken seviye de atlıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi base kuracağımız yere geldik arkadaşlar. Buraya base kuracağız. Elinizle de vurup alabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu şekilde ama sağlığınız gider. Bu şekilde elimizle vurup da toplayabiliriz yine. Gördüğünüz gibi ama bakın burada sağlığımız azalıyor. Yani buna gerek yok hiç. Onun için öncelikle arkadaşlar bu yerdeki kaynakları toplayabilirsiniz. Taş, saman ve odun ilk öncelikle bize lazım oluyor arkadaşlar. Şurada üretim kısmı var. Bu üretim kısmına geldiğimizde hemen öncelikle bu taş kazmayı yapabiliyoruz. Hemen taş kazmayı yapıp daha hızlı bir şekilde saman ve odun kasacağız bununla. Şimdi bunu alıyoruz. Şu alttaki kısma koyabiliriz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ulaşabilmek için bunlara. Bakın şu anda topladığımız malzemeler de burada. Şu lifleri de buradan topluyoruz arkadaşlar. Bakın şunlardan. Buralardan lif toplayabiliyoruz. Şimdi bunları topladıkça tabii seviyelerimiz de hızlı bir şekilde seviye de geliyor arkadaşlar. Bu sefer fiziksel hasara veriyorum. Evet şimdi kıyafet kısmına kadar burayı açmıştık arkadaşlar. Bazı yapıların ilk olarak burada engramları açıldı. Biz hemen bunları alıyoruz. Öncelikle bize base için gereken samanları öncelikle açıyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Temeli atalım arkadaşlar. Bakalım temeli atabiliyoruz. Evet bakın burada saman temel diyor. Bunlardan üretelim. Öncelikle bir tane koyalım arkadaşlar. Arkada da biraz boşluk kalsın diyoruz. Şimdi burada mesela arkadaşlar bu kısma küçük bir base kuracağız öncelikle. Arkadaşlar yani ne yapacağımızı bildikten sonra çok kasmadan, hızlı bir şekilde oynamadan yavaş yavaş ama akıllıca ne yapacağımızı bilirsek eğer oyundan tat alırız. Ama ne yapacağımızı bilmezsek çok hızlı bir şekilde çok kendimizi kasarak oynarsak sorunlar yaşayabiliyoruz. Oyundan soğuyabiliyoruz kısa sürede. Oyunun ilk başlarında keşfe hemen çıkmıyoruz. Önce güvenliğimizi sağlıyoruz arkadaşlar. Hem pantolon yapalım. Bakın lif gerekiyor pantolon için. Kumaş gömlek yapalım. Şapka yapalım. Kıyafetlerimizi hemen giyebiliriz. Bakın bunları lif toplayıp yaptık hızlı bir şekilde. Şu anda kıyafetlerimizi giydik. Hava şartlarına karşı bize ilk etapta direnç sağlayacak olan kıyafetlerdir arkadaşlar. Saz, eğimli duvar. Bir de şu lazım var. Şu ikisi lazım arkadaşlar. Bunları da yaptıktan sonra base için kuracağımız yapıları almış oluyoruz. Şimdi arkadaşlar kazmayla eğer ağaçlara vurursanız ağırlıklı olarak saman toplarsınız. Ama baltayla vurursanız ağırlıklı olarak odun toplarsınız. Bizde şu anda balta yok. Çakmak taşı lazım. Çakmak taşı için de yine kazmayla kayalara vurmamız gerekiyor. Çakmak taşı toplamak için. Bakın çakmak taşı ağırlıklı. Burada kazmayla vurursak ağırlıklı olarak çakmak taşı topluyoruz. Bakın bir yandan da taş da topluyor yine. Az sayıda taş da topluyor ama ağırlıklı olarak çakmak taşı topluyor arkadaşlar kazma. Oyunun başlarında bize çakmak taşı lazım oluyor. Hemen balta yapmamız gerekiyor çünkü. Buradan baltamızı yapıyoruz. Mızrak için de ilkel silahımız mızrak. Bunu da yapabiliriz arkadaşlar güvenlik için. Şimdi baltamızı da alt kısımdan şu ikinci kısma koyalım. Mızrağımızı da üçüncü kısma koyalım. Sağlamlık düşmüş hemen arkadaşlar. Bir tane de yedek yaptım ben hemen bunlardan. Fiziksel hasarı vermedik bayağıdır. Fiziksel hasarı verelim. Çatı var. Bunu yapacağız. Bir de bunu yapıyoruz arkadaşlar şimdi. Evet bize ilk etapta base kurmak için yapı malzemelerini şu anda almış olduk. Arkadaşlar şuralardan da lif çıkıyor. Bakın bunlardan hem meyve çıkıyor şu yerdeki otlardan hem de lifler çıkıyor arkadaşlar. Yalnız çok fazla kaynak toplarsanız arkadaşlar özellikle şunlar çok ağırlık yapıyor arkadaşlar. Bunları atabilirsiniz arkadaşlar. Bunları zaten sürekli topluyoruz. Topladığımız için bunlar ağırlık yapmasın diye atıyoruz arkadaşlar. Şimdi dirençe vermedik arkadaşlar. Bir tane direnç verelim. O lazım olacak bize. Bir tane depo yapalım ve devam edelim. Şimdi 5 tane üretebiliyoruz.
PlayStation 5'te oynuyorum ben. Kareye bastığım zaman 5 tane üretiyor bu temelden. İlk etapta 3'e 3 yapıyorum. Temelimizi atıyoruz arkadaşlar. Şu sıraya bir 3 tane daha koyacağız. Mızrağımız da var burada. Bize deri lazım demiştik. Bu hayvanlardan deri elde edebiliriz. Bunlardan deri elde edebiliriz arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim, ben şimdi yanlışlıkla mızrakla vurdum. Baltayla vurursanız daha fazla deri alabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane daha dirence vereceğim arkadaşlar. Sağlığa vereceğim. Tahta sopayı alıyoruz. İlk başta bazı hayvanları bayıltmak için lazım olabiliyor bu. Bir de şurada arkadaşlar şunu açıyoruz arkadaşlar. Bazı hayvanları evcilleştirmemiz için bununla yakalayabiliyoruz öncelikle arkadaşlar. Onun için bu da önemli. Bunu da alıyoruz. Evet, devam edelim. Arkadaşlar şu base'imizi kuracağımız yere yakın bir yere kamp ateşi yapıyoruz. Bu kamp ateşini yakmamız için saman veyahut da odun kullanabiliyoruz. Bu odunu koyduğumuz zaman burada yakabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın, üşüyorduk. Buraya geldiğimiz zaman ateşin yanında durursak, eğer donma olursa arkadaşlar sağlığımız düşmeye başlıyor. Bakın şu anda yükseliyor ateşin yanında olduğumuz için. Bunu da burada göstermiş olalım arkadaşlar. Az önce gördüğümüz gibi bu sağ alt köşede donma gösteriyordu arkadaşlar burada. Onun için sağlığımız düştü. Böyle durumlarda hemen sağlığımız yükselmeye başlıyor. Hava şartları değişebiliyor çünkü arkadaşlar. Bazı zamanlarda soğuk, bazı zamanlarda sıcak olabiliyor. Bu ateşi yaptığımız zaman aynı zamanda burada etleri pişirebiliyoruz. Yemek sorunumuzu da bu şekilde çözebiliriz. Base'imizi yapmaya devam edelim. Ağırlıklı olarak odun toplamak için baltayı kullanıyoruz. Saman toplamak için ise kazmayı kullanıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 3'e 3 yaptık. Bakın kare şeklinde temelleri attık. Bunun etrafını duvarlarla çevireceğiz şimdi. Engramları vermek için acele etmeyin arkadaşlar. Yani çok kasmadan oynayın dediğimiz gibi. Bakın mesela şimdi burada puanları verdik. Burada bizim mevcut puanlarımız var. Bizim hedefimiz öncelikle base'imizi kurmak. Base'imizi kurana kadar şu anda başka bir şey yapmıyoruz. Hızlı bir şekilde diğerlerine vereyim, başka bir şey yapayım diye uğraşırsanız arkadaşlar çok kasarsınız oyunda kendinizi. Mevcut puanlarımız burada biriksin. İhtiyacımız olan şeyleri buradan toplayacağız. Şimdi base'imizi yapmaya devam ediyoruz. Bize duvar lazım. Şu duvar, saz duvar. 3 tane yapabiliyoruz. Yapalım. Burada etlerimiz olmuş. Et yiyelim çünkü bakalım buradan, evet, yemeğimiz hızlı bir şekilde doluyor arkadaşlar yemeğimiz. 4 tane yediğimiz zaman doldu. Suyu da arkadaşlar, su ihtiyacını da buradan karşılayabiliyoruz. Hızlı bir şekilde gittiğimiz zaman buradan suyu içebiliyoruz. Matara olmasa bile, şimdi matara da yapacağız arkadaşlar birazdan. Base'imizi yapmaya buradan devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar üretim yaptıkça ve malzeme topladıkça seviye hızlı bir şekilde artıyor. Daha hızlı bir şekilde artar. Tam şu ortaya kapı yapacağım arkadaşlar. Kapı yapmak için bunu kullanıyoruz. Şu alt kısımda arkadaşlar bakın, PlayStation 5'te kareyle bunları değiştirebiliyoruz. Çift kapı yapabiliriz arkadaşlar. Evet bakın, bu kapıyı yaptığımız arkadaşlar buraya zaten yerleşiyor. Evet, kapımızı yapmış olduk bu şekilde. Şimdi çatı yapacağız arkadaşlar. Şunu kullanırsak bu görsel olarak daha iyi arkadaşlar bu. Bunları bu şekilde dizeceğiz arkadaşlar. Karşılıklı dizeceğiz bunları. Bunu kullanırsanız estetik açıdan daha güzel durur arkadaşlar. Şuraya da bir merdiven yapalım. Şuralara üçgen yapacağız arkadaşlar. Şu kısımları kapatalım. Saz eğimli duvar. Saz eğimli duvarla köşeleri kapatabilirsiniz. Köşeleri bakın, pencere de koyabiliriz bu şekilde arkadaşlar. Evet, 3 tane de bu hasır tavan yaptık. Bunlarla üstleri kapatıyoruz. Köşeyi kapattık. Pencereli yapalım arkadaşlar bunda. Gayet güzel durdu içerisi, değil mi şimdi? Pencereleri de bu kapıdan yapıyoruz arkadaşlar bakın. Oyuna başlarken çok aramıştım pencereleri nasıl yaptığımızı. Pencere aradım ama pencere bulamıyordum. Halbuki kapılardan yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bu çerçevenin üzerine geldiğimizde bunu yapıyor bakın. Evet, şu anda yaptı. Buraya da yapıyoruz. Şimdi dışarıdan bakalım. Evet bakın, yukarıya pencereyi yapmış olduk. Base'imizin ilk aşamasını yapmış olduk arkadaşlar. Kapıyı da kapatalım.
Evet, buraya bir takım malzemeler koyacağız, masa koyacağız. Bir takım bize gerekli olan malzemeleri koyacağız ilk etapta. İlk etapta bize yeterli arkadaşlar bu. Neredeyse akşam olacak ve base'imiz hazır sayılır. Bayağı bir puan topladık yine. 200'e getirelim sağlığı. Direnç verelim arkadaşlar. Direnç de önemli. Şu saman sütun yapalım. İlk üretimde bunlar lazım olacak arkadaşlar. Bakın kıvılcım tozu, harç ve havaneli. Gerekli olan şeyleri açarsanız daha iyi olur arkadaşlar. Basit yatak. Basit yatağı açtık. Ayaklı meşale yapalım. Yay yapalım. Arkadaşlar taş ok yapalım. Evcilleştirme için gerekli olacak olan malzemeler arkadaşlar bunlar bize. Pişirme kabı yapalım. Dürbün yapalım. Biraz da dekoratif malzemeler yapalım. Eğitim kuklası yapalım arkadaşlar. Parasol evcilleştireceğimiz için arkadaşlar parasol eğeri lazım bize. Bundan alalım arkadaşlar. Hala 37 puanımız var bakın. Dekorasyon için yine bayrak engramını da açtık arkadaşlar. Şimdi burada ahşap temeller geldi arkadaşlar. Bakın bu ahşap temelleri de açacağız ama şu aşağıya bakalım bize ilk etapta lazım olacak. Bazı üretim malzemelerini açalım. Çimento harcı lazım olabilir. Bunu açalım. Şu anda ilk etapta bunlar yeterli. Puanlarımız dursun. Parasur evcilleştirmeyi göstereyim. İki şekilde evcilleştirme yapabiliriz. Tuzak kurarak, bayıltarak bir de kolay yöntemi de var. Bakın şu yavrular var. Bu yavruları hemen evcilleştirebiliyorsunuz. Öncelikle bu yavruyu nasıl evcilleştireceğimizi gösterelim arkadaşlar isterseniz. Ebeveynlerini ortadan kaldırmamız gerekiyor bunu evcilleştirmemiz için. Bundan bakın burada bunlar arkadaşlar. Evet savaşıyoruz. İlk savaşımızı verdik ve Parasurlara karşı ilk savaşımızı kazandık arkadaşlar. Bakın burada arkadaşlar martı saldırdı bize bir tane. Martı saldırdı. Ve canımız bir hayli düştü. Bakın arkadaşlar şimdi bunu martı bir yandan saldırıyor. Evcilleştirmemiz lazım bunu. Ve hemen evcilleştirdik arkadaşlar bakın. Ebeveynlerini ortadan kaldırdığımız için onu evcilleştirdik ama burada martıyla da savaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın martı saldırıyor bize. Bakın şu hayvan saldırıyor arkadaşlar. Mızrağımızı da kaybettik. Canımız da düşüyor arkadaşlar şu anda. Yanlışlıkla kendi hayvanıma da vurdum arkadaşlar. Canımız bir hayli düştü. Arkadaşlar bayağı bir sıkıntı çektik. Bu bize bayağı sıkıntı yaptı. Martı'nın saldırısı sonucu ilk ölümümüz gerçekleşti arkadaşlar. Şimdi rastgele konumda doğuyoruz çünkü yatağımız olmadığı için. Base alanımız arkadaşlar bakın şurada son ölüm diyor. Şu martıya benzeyen hayvan var bir tane. Onun yüzünden öldük arkadaşlar. Evet şimdi de piranaların saldırısına uğradık arkadaşlar. Piranalar saldırdı. Bakın sulardan geçerken çok tehlikeli. Piranalar saldırabiliyor arkadaşlar. Bakıyoruz hızlı bir şekilde gidelim. Bu büyüdüyse saldırıları savuşturabilir. Evet büyümüş arkadaşlar bakın. Hedefine saldırıyor yazıyor. Yalnız şu anda canımız bir hayli düştü arkadaşlar. Bakın bizim öldüğümüz yer burada ölmüşüz. Yatağı yapabiliyoruz. Bu yatak niye önemli arkadaşlar? Şu uyku tulumu var bir de. Bu uyku tulumunu yaparsanız bunu bir sefer kullanabiliyorsunuz ama yatağı kalıcı olarak kullanabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi yatağımızı yapıp yatağı hemen şurada bir köşeye koyalım şöyle. Evet buraya koyduk arkadaşlar. Burada şimdi artık bundan sonra spawn olabiliyoruz. Yani burada sürekli spawn olabiliyoruz. Bunu bir şekilde değil sürekli kullanabiliyoruz. Burada hızlı seyahat yapabiliyoruz. Başka yerlerde de basit yatağımız varsa hızlı seyahat yapabiliyoruz ve ayrıca buraya yatabiliyoruz bu şekilde arkadaşlar. Parasur evcilleştirdik ama bunu yavru parasur evcilleştirdik. Sahiplenme vermeyi gösteremedim orada.
Yukarıdan bize saldıran kuşla mücadele ettiğimiz için arkadaşlar sahiplenme versek buradaki statları bunun yükseliyordu. Onun için bunu gösteremedik. Statlarında ne verebiliriz arkadaşlar buna? Mesela sağlık verebiliriz arkadaşlar. En önemli şey saldırılarda hemen düşmesin diye sağlık veriyorum ben öncelikle arkadaşlar. Ve şu anda bakın bunun yemek kısmı da bayağı düşmüş. Burada toplamış olduğumuz meyveleri buna verelim. Otobur olduğu için arkadaşlar parasur bunlardan yiyor. Evcilleştirdiğiniz hayvanları arkadaşlar burada öncelikle yapmamız gereken bu davranışlar kısmından hedefine saldırır kısmı var bakın burada. Şimdi saldırganlık yaparsanız bunu eğer gördüğü her şeye saldırır. Tarafsız eğer buradaysa tarafsız yapıyorum. Bu tarafsız da size bir saldırı olursa eğer saldırıya geçebiliyor arkadaşlar. Onun için tarafsız tutuyorum bunu. Taret ayarları var arkadaşlar. Bu taret modunu açarsanız eğer bunun kafasında bir şey beliriyor, yanıp sönüyor. Bu çevremizde eğer tehlikeli bir yaratık varsa uyarı veriyor arkadaşlar. Ses çıkararak uyarı veriyor. Onun için taret modunu da buradan açabiliyoruz. Bu dino oyunun başlarında kaynak toplama açısından bize kolaylık sağlayacak. Üzerimize gelebilecek olan tehlikelere karşı karşı saldırı yaparak bize savunma sağlayacak. Evet, ilk gecemizi geçirmiş olduk bu şekilde arkadaşlar. Base'imizi de kurduk. İlk günü atlattık, güvenli bir base kurduk, ilk dinomuzu evcilleştirdik. Şimdi her şey sakin görünüyor ama bu ada sakin kalmaz. Bir sonraki bölümde devam ediyoruz. Çünkü asıl oyun şimdi başlıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.